Karşımda Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin. Dedim ne oluyor ya burada? Hobi, vakit geçirme diye gittiğim gün mesleğimi bulduğum gün oldu 18 yaşında. Ailem zengin değildi benim. Babamdan bana kalan tek şey kitapları. Varlık Yayın Evi'nin kitapları. Bir şey kalmadı. Benim çok büyük bir ailem yok. Oğlum benim her şeyim, bütün ailem ve onun yakınında olmak istedim. Londra'da yaşıyor. Belki uzaktan, Türkiye'den insanlara havalı bir şey gibi gelebilir. Ama aslında bütün buraya gelen göçmenler bilir ki bizi bir sürü zorluklar bekliyor. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Bir kere daha sarılmış olduk böylece. Eski İstanbul mahallelerinde seksek oynayarak, yakan top oynayarak büyümüş bir çocuğum ben. Bütün o şu an nostalji olarak gördüğümüz her şeyi yaşadım. Orta halli bir ailenin çocuğuyum. Babam çeşitli işlerde çalıştı. 2 üniversite bitirmesine rağmen annemin daha çok çalıştığını hatırlıyorum hemşire olarak. Galiba annem benim de birazcık rol modelimdi. Devlet okullarında okudum. Ailem zengin değildi benim. Babamdan bana kalan tek şey kitapları. Varlık Yayın Evi'nin kitapları. Bir şey kalmadı. Ailem bana müthiş olanaklar sunmadı. Fakir değildik elbette. Fakir edebiyatı yapmıyorum asla. Ama ne oyuncu olmamı desteklemişlerdir, ne maddi olarak bana yıllarca bakmışlardır. 18 yaşında ben zaten liseyi bitirir bitirmez çalışmaya başladım. Orta oyuncularla çalışarak profesyonel hayata adım atmıştım. Sonra okullu oyuncu olmak istedim. 5 yılda konservatuvar okudum. Ben tasarımcı olmak istiyordum ama lise ile üniversite arasındaki o 1 yılda, çünkü Ankara'da bir üniversite kazanmıştım. İngiliz dili, edebiyatı okumayı da çok istiyordum ben. Ama bir yandan da tasarımcı olmak istiyorum. Sürekli bir şeyler çiziyorum, kurslara gidiyorum, stilist olmak istiyorum. Moda tasarımcısı olmak hayalimde var bir genç kız olarak. Hep 13-14 yaşından beri çizimlerim vardı. Ailem beni Ankara'daki üniversiteye göndermedi. Ben de dedim ki o zaman 1 yıl ben kendime hobiler bulayım, uğraşlar bulayım. Boş geçirmeyeyim. Bir yandan da üniversite sınavına tekrar hazırlanayım. O sırada orta oyuncuların nöbetçi tiyatro adı altındaki amatör oyuncu kadrosunun sınavı vardı. Hadi dedim ona da bir gideyim. Hobi, vakit geçirme diye gittiğim gün mesleğimi bulduğum gün oldu 18 yaşında. Tiyatroya gittiğimde de neye uğradığımı şaşırdım ben. Oranın kokusu beni büyüledi. O sahne ışığı beni büyüledi. Karşımda Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin. Dedim ne oluyor ya burada? Herhalde o gözümdeki ışık, kalbimdeki heyecan her şeyime yansıdı, bütün hücrelerime. O ışığı dışarı yansıtmış olmalıyım ki beni hemen profesyonel kadroya aldılar, amatör kadrodan. Çok hızlı oldu bunlar. Canik Paşa zehirletmiş diyorlar öyle mi? Canik Paşa Kani Paşa'yı akşam yemeğine davet etmiş. Artık yemeğine ne koymuşlarsa Kani Paşa eve gelmiş, fena olmuş. Ölmüş mü Kani Paşa? Ölmüş. Sınıf. Kimsin bu? Zakkum yiye. Sen her lafa tereotu olma. Kimse emmemiş. Sımırt mımırt yok. Neyema problema? Tiyatroda işte yavaş yavaş yükseldim. Sonra konservatuar sonrası beni Türk halkına tanıtan Bir Demet Tiyatro dizisi geldi. Orada Yılmaz Erdoğan'ın projenin başında olması ve bu amatör tiyatro, orta oyuncuların amatör tiyatro ekibinde tanışıyor olmamız da benim şansımdır. Ama şans, yetenek ve cidden hani uğraşarak gelinmiş bir yoldur bu. Zannediyorum 8-9 yıl oynadık biz onu ya. Hatta bir ara verdik. Sonra tekrar bir dönüşümüz oldu. Bir de tiyatronun son sezonunun dönüşünde ben hamileydim artık ve Yılmaz'a dedim ki ben hamileyim, ne yapacağız? Kimseye de söyleyemiyorum daha, çok başında. Nazar değecek diye korkuyorum herhalde, çünkü ben oğlumu çok istedim. Dedim ki bir süre sonra benim karnım çıkacak, ben bu diziyi nasıl oynayacağım, kimseye söylemedim, bir tek sana söylemek zorundayım. Ben dedi seni hamile yazarım dedi. Gerçekten de öyle yazdı. Hatta Aslan doğduğunda
bir sahne var bir Demet Tiyatro'nun son ya da sondan bir önceki bölümünde. Ben zaten gerçekten hamileyim ve doğuma giriyorum. Tribüşon benim kocam, tabii evlenmişiz. Ve çocuğumuzun ismi Aslan oluyor. Ben Aslan ismini kararlaştırmıştım. Öyle güzel bir anımız oldu. Gülüşün adına ne koydunuz lan bebeğin? Annesi aslan dedi, benim de hoşuma gitti. Aslan. Tamamdır aslan. Ben konservatuara girmeden önce tiyatroyu tanıdığım yer orta oyuncular. Küçük sahne. Sonra konservatuarda Yıldız Kenter hocam beni daha konservatuar 1. sınıftayken Kenter Tiyatrosu'nda bir oyuna aldı hemen. Karşımda Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Şükran Güngör, mekanları cennet olsun. Onlar vardı. Yani orta oyuncular ekolünden Kenter Tiyatrosu'na geçtim. Hocalarımla oynadım. Sonra yine 2 sezon orada çalıştıktan sonra konservatuvar 3. sınıftayken Haldun Dormen hocam beni Dormen Tiyatrosu'na aldı. Yine bambaşka bir ekol. Konservatuvar bitince de BKM'ye geçtim. Orada da Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi sitcom'un ustalarıyla çalıştım. Repertuarımda çok oyun, çok fazla ekol, çok fazla usta var şükür. Bu kadar farklı ekolde, bu saydığım tiyatroların hepsinde çalışan galiba Türkiye'deki tek oyuncuyum. Bir patlama olduğunu sanmıyorum kariyerimde. Benim kariyerim ağır adımlarla yükseldi ama yine şanslıyım ki oynadığım her iş, hemen hemen her iş, %90 Türkiye'nin en çok seyredilen işleri oldu. Bir Demet Tiyatro çok seyredilen bir işti. Dönemin en iyi sitcomuydu. Kült bir işti, fenomen bir işti. Ondan sonra da oynadığım diziler genelde güzel işler oldu ama İstanbullu Gelin beni galiba çok daha fazla insana duyurmuştur. Sen Çal Kapımı dünyaya tanıtmıştır. Dünyanın 1/5'ine falan satılmıştır Sen Çal Kapımı. Kiraz Mevsimi öyle bir iştir. Şimdi Kızılcık Şerbeti öyle. Şükür ki güzel projelerde yer aldım ben. No Name ben buraya gelmeden, Londra'ya taşınmadan önce bana teklif edilen bir projeydi. Beni çok yormayacaktı. Sanatsal anlamda büyük dertlere düşmeyecektim ve çok eğlenecektim. Ben biraz o yüzden o projeyi kabul ettim. Gerçekten çok eğleniyorum, yoruluyorum ama keyifle çıkıyorum. Bittiği zaman seyircinin de çok büyük keyif aldığını görüyorum. O da büyük bir haz. No Name'e sadece bir tiyatro oyunu demek yetmez. O bir müzikal, o bir konser, o bir kabare, o bir tiyatro. Çok fazla sanat biçiminin birleşimi. O yüzden benim hayatımda da bu tarz bir proje ilk. Oğlum 12 yaşında eğitimine Londra'da devam etme kararı aldı. Ben de ona saygı duydum. Onu çok özleyeceğimi defalarca deklare etmeme rağmen onun eğitimi her şeyden daha önemliydi. Çok iyi okullarda okumasına rağmen İstanbul'da burada onu farklı olanakların beklediğini biliyordu ve biraz da galiba babasından uzak geçirdiği yılları tamamlamak istedi. Çünkü büyüyordu ve karşısında bir erkek rol modeli yoktu. Oğlumun 4 yıl önce Londra'ya taşınmasıyla benim de sürecim yavaş yavaş kafamda oturmaya, gidebilir miyim, ben de yaşayabilir miyim, buradaki hayatımı bırakabilir miyim düşünceleriyle geçti ama bir 2 yıl, 2,5 yıl oğlumu aşırı özledim ve çocukluktan delikanlılığa evrildiği o dönemi maalesef benden uzakta geçirdi. Benim çok büyük bir ailem yok. Oğlum benim her şeyim, bütün ailem ve onun yakınında olmak istedim. Londra'da da daha önce yaşadığım için eski eşim, oğlumun babasıyla burada üçümüz beraberken Londra benim çok sevdiğim bir şehir ve tekrar dönmek, tekrar buralarda olmak, hatta burada iş yapabilmek düşüncesi bir hoşuma gitti. Tabii o süreci buraya gelen herkes bilir, o göçmenliğe geçiş, burada yaşamaya geçiş süreci hiç kolay değil. Yani Londra'da yaşıyor, belki uzaktan, Türkiye'den insanlara havalı bir şey gibi gelebilir. Ama aslında
bütün buraya gelen göçmenler bilir ki bizi bir sürü zorluklar bekliyor. Oğlumla daha sık vakit geçiriyorum ama tabii burada yaşamak, eğer burada para kazanmıyorsanız çok kolay bir şey değil. Bir de bir süre Türkiye'ye dönmemeyi düşünürken ülkenin en çok seyredilen dizilerinden birinde rol gelince, teklif gelince buna kayıtsız kalamadım ki beni kısa bir süre konuk oyuncu olarak istemişlerdi, 4-5 bölüm. Ben zaten buraya geri gelecektim. O 4 bölüm şu an 34. bölümde devam ediyor. Buraya geleceğim belli olunca bütün hayallerim, hedeflerim Londra'ya doğru gidince bir ticari iş, bir marka benim işime yarar diye düşündüm. Çünkü bir süre oyunculuk yapmayacağımı planlıyordum ama Türkiye'deki dizi sektörü, tiyatro sektörü de beni bırakmıyor hiçbir zaman. İnşallah da bırakmazlar. Çünkü ben işimi büyük bir aşkla yapıyorum. Bu ticari markanın beni ilgilendiren bir konu üzerinden yürümesi gerekiyordu. Tamamen tesadüfle kuruldu aslında. Sonra benim için Londra'da da benim işime yarar, ben bunu büyüteyim derken evde 2-3 tane kargo yapıp gönderirken şu anda bir lojistik şirketi aldı, fanları oldu ürünlerimin. Oyuncu olarak bana kozmetik firmaları hep ürünler gönderirlerdi. Zaten hani yıllarca farklı yüzlerce markayı kullanmışımdır ama evde kendi organik ve doğal kozmetiklerimi yapardım hep. Bunu da kendi oluşturduğum, kurduğum markanın içinde daha profesyonel, daha ticari olarak yapmaya başladım. Ama neler öğrendim? Kozmetik dünyasıyla ilgili, bir marka kurmakla ilgili neler öğrendim? Hani bu yaşta da bir sürü şey öğrenilirmiş, hem de çok büyük bir işe giriştim yani. Ama hem oyunculuk da çok çaba ve efor ve vakit harcamam gereken bir taraf. Marka da öyle. İkisi arasında biraz paralanıyorum ama yapmaya da çalışıyorum. Hepimizin yok mu? Anneliğimiz de var, kadınlığımız da var, mesleğimiz de var. Hepimiz uğraşıyoruz ya. Bir Türk kadını olarak zaten biraz hayata eksik başladığımızı hissettiriyorlar bize. Genetiğimize, kodlarımıza onu koyuyorlar zaten. Diyorsun ki bunu da başarmalıyım, bunu da yapmalıyım, başımı eğmemeliyim. Hep bir güçlü olma derdimiz var. Biraz geriden başlayıp o geride kalışımızı koşturarak halletmeye çalışıyoruz. Londra kesinlikle çok ilham veren bir şehir. Londra'dan çok sıkıldım diyen insanı anlayamam. Londra çok depresif bir şehir. Kesinlikle kabul etmiyorum. Evet, bazen kışlarımız hani geçen kış hatırlarsanız bir 18 gün hiç güneş görmediğimiz oldu. Okey, ama bakar mısınız şuraya yani hemen her semtte böyle şahane bir park var. Muhteşem müzeler var. Mesleğimle ilgili şahane tiyatrolar ve tiyatro oyunları var. Moda deseniz öyle. Yemek deseniz her ülkenin mutfağı var. Sokakta gördüğüm bir kadının çok özgür oldukları ve kimse kimsenin kıyafetine karışmadığı için bazen 70 yaşında bir kadının fuşya, yeşil, sarı bir arada kullandığını görüyorum ve o bile bana ilham oluyor. Bu şehir çok ilham verici ama bir yandan da benim ilk tanıdığım Londra gibi olmadığını da söylemem lazım. Bir kere fiyatlar, barınma çok pahalı. Eskisi kadar güvenli değil. Burası da bütün büyük şehirler gibi çok göç alan bir şehir olarak bir sürü zorluğu var. Ama işte o zorlukları yaşamamıza rağmen şimdi şahane bir parktayız. Şimdi birazdan arkadaşlarımla buluşacağım. Oğlumla yeni bir semti gezmeye çıkacağım. Hayatımın bu döneminde de böyle yaşıyorum.